Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğinizde sessizlik enerjisinin yüksek olduğu bir gün olacak onun için. Daha çok kendi içindeki, bilinçaltındaki beğeniyle ilgili, beğeni durumlarıyla ilgili bazı duygu ve olaylar yaşayacak olabilir. Daha çok böyle kendini sorguladığı, işte o altta yatan işte istenilme, beğenilmeyle ilgili korkular olabilir, travmalar olabilir. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacağı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Bu kişi kendine sevilmeye ya da değer verilmeye layık görmeyen biri olabilir. Biraz bir enerji olarak geldi. Çocukluğunda daha çok böyle sessiz, sakin kalan, arka planda kalan, görünmemesi gereken, görünür olmanın onu negatif şekilde hissettirdiği bir durum yaşamış ya da böyle bir çocukluk geçirmiş olabilir. Genel olarak biraz bu durumlar onu yoruyor diyebiliriz. Bu durumlar ya da bu olaylarla ilgili bazı düşüncelerin, hislerin sorgulamasını yapıyor aklınızdaki kişi. Donuk bir enerjisi var ya. Öyle söyleyebilirim. Yani enerji olarak çok donuk bir enerji geldi. Şimdi dalgın ve düşünceli, yalan, yalnız kalma ihtiyacı, harekete geçme, aile ve yuva. Genel olarak aileyle ilgili birçok şeyi değerlendirdiği bir gün olacak. Kendini böyle yalnız bırakmaya mecbur hisseden bir enerjisi var. Yalnızlık bu aralar onun isteği olabilir. Bazen bu yalnızlık gerçekten tamamıyla yalnız kalmak, işte arkadaştan, aileden biraz uzaklaşmak, belki bir gün evden hiç çıkmamak, sadece kendine odaklanmak olabilir. Ya da evet insanlar olabilir etrafında ama o insanlar ona sahte geliyor ve kendini kötü hissettiriyor olabilir. Bu yüzden aslında kalabalıklar içinde bir yalnızlık durumu da olabilir. Ama ben daha çok gerçek manada her türlü hem fiziki hem de ruhsal bir yalnızlık durumu olarak hissettim. Şimdi genel olarak duygularını bastıran bir kişi olarak geliyor. Konuşmak onun için biraz tehlikeli olabilir. Çok fazla duygularını göstermemesi gerektiğine, çok konuşmaması gerektiğine dair inançları olabilir. Ve bu durumla beraber aslında kendini maskelemesi, duygularını bastırması, yani burada hani hep sahtekarlıkla ilgili bazı şeyler söyleriz ya. Buradaki sahtekarlığı kendi hayatında kendine yaptığını düşünen bir kişi olarak geliyor. Yani en büyük kötülüğü kendisinin yaptığının farkında. Ve bu maskeyle beraber aslında hayatında olması gereken şeyler hep arka plana atmak zorunda kalan ya da yok sayan bir enerji olduğu için bunun üzüntü ve sıkıntısını hissediyor. Burada biraz ciddi manada kendini kötü hisseden bir enerjide. Sıkışmış hissediyor kendini. Ne yapacağını çok bilemeyen, sanki hayatta yokmuş gibi bir enerji var. Bu yalnız kalma ihtiyacı, yalanlar, aile içerisinde bazı sorunlar da olabilir. Ona söylenen yalanlar, bazı sıkıntılı durumlar aileden uzaklaşmasına sebep olmuş olabilir. Ya da genel manada biraz önce dediğimiz gibi çocukluktan gelen bir durum olabilir ve bu yüzden de aileye karşı bir kızgınlık durumu olabilir. Harekete geçmesi gerektiğinin çok net farkında. Artık bu enerji olarak da çok düşük bir enerjisi var. Çünkü belki çok hareketli biri, normalde her şeyi yapan ya da her şeyle ilgilenen biri ama bugünün enerjisinde bu hani kanım çekildi ya da işte bütün enerjim gitti derler ya, böyle bir enerji içerisinde olabilir. Bir taraftan da ama böyle olmamalısın baskısını kendine yapan bir enerjide harekete geçmelisin, toparlanmalısın, sen böyle değilsin dediği bir durum var. Evet, güzel bir bakış açısı ama duyguları yok sayarak bunu yaparsa sıkıntı olabilir onun için. Ama duygularını bastırmadan çözüm odaklı olarak toparlanma isteğiyle bunu yaparsa da çok güzel bir enerji ortaya çıkarabilir kendi için.
Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugünün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi? İş hayatında, özel hayatında sizinle ilgili ve aile, sosyal çevreyle ilgili. İmparator. Şimdi kendini çok güçlü hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir iş hayatıyla ilgili. Kendini güçlü, başkalarından üstün, güzel bir enerji içerisinde görüyor diyebiliriz. Başarı odaklı biri ve aslında bu zamana kadar yaptığı şeylerin karşılığında almaya başladığının farkında olan biri olarak geliyor. Güzel. İş hayatında güzel gelişmeler olabilir, güzel sonuçlar alabilir iş hayatındaki adımlarla ilgili. Çok göz önüne çıkmış biri olabilir. Yani şu an ciddi şekilde işte iş yerinde çok iyi başarılar elde etmiş olabilir ya da yaptığı işlerle ya güzel yapıyor bu işi deniliyor olabilir. Güzel, sevdim burayı. İş hayatıyla ilgili enerjiler aslında çok güzel. Yeni bir anlaşmaya imza atacak olabilir. Yeni bir teklif gelmiş olabilir. Bu teklifle beraber kendini daha güçlü hissediyor olabilir. Bir işte kazandığı bir şey olabilir, bir sertifika olabilir. Onun hayatını ve iş hayatını ciddi şekilde etkileyecek bir durum olabilir. Resmi yerlerle ilgili bazı işleri olumlu sonuçlanmış olabilir. Olabilir de olabilir. Çok güzel geldi ama sevdim burayı. İş hayatında gerçekten güzel bir yükseliş var. Normalde imparator kartında hep söylerim. Egodur ama o dengeyi sağlayabilmek çok önemli. İmparator kartı güzel, olumlu bir karttır. Ama egoyu kontrol edemezse, egonun karanlığına düşerse hem kendisine hem de karşısındaki insanlara ne diyelim cehennemi yaşatabilecek bir enerji ortaya çıkarabilir. Ama buradaki enerjiyi sevdim. Burada dengeli bir enerji var. Gerçek manada iş hayatı odaklı ve güzel sonuçlar alan bir enerji var. Sevdim burayı. Daha da katlansın, artsın. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Şimdi sizinle ilgili neler yaşayabilir dediğimizde Tılsım dokuzlusu, İmparatoriçe ve Aşıklar kartım. Şöyle sizin çok güçlü olduğunuzun farkında olan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Size karşı çok ciddi bir hayranlığı var. Burada şöyle bir durum var. Şimdi İmparatoriçe benim için ben sürekli şunu söylerim. Sürekli dinleyen arkadaşlarım bilir. Hep de bunu tekrar ederim ama Tılsım dokuzlusu benim için bir İmparatoriçe kartıdır derim ben. Şimdi iki İmparatoriçe beraber geldi benim için. Burada şöyle bir enerji var aslında. Bir taraftan karşısındaki kişiyi kadın ya da erkek hiç fark etmez. Burayı kendi durumunuza göre alın aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri olarak. Şimdi burada öyle bir enerji var ki sizi maddi manevi her şeyi yapabilecek güçlü olan biri olarak, hayranlık duyulabilecek olan biri olarak görüyor. Çok güzel. Diğer taraftan da anne enerjisiyle beraber İster kadın olun ister erkek olun. Bakın burayı duygu olarak alın. Anne ne yapar? Koşulsuz sevgi verir, besler, büyütür. İhtiyacınız olduğunda hemen oradadır. Olması gerekeni bahsediyoruz tabii ki. Bazı arkadaşlarım diyecek öyle bir şey olmuyor. Ama sevdim buradaki durumu. Sadece burada şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişinin sizin onu sevip sevmediğinize dair çok net olmadığını söyleyebiliriz. Yani burada birazcık yani ben onu öyle görüyorum. O sevilmeye değer en güzel şeyleri hak eden biri. İşte ben onu öyle görüyorum ama o beni öyle görüyor mu? Ben onu seviyorum ama o beni seviyor mu dediğim. Çok net sizin onu sevip sevmediğinizle ilgili ya da duygularınızın gerçek olup olmadığı ile ilgili korkuları olan biri var. Ve burada bir parantezde şöyle açalım. Aslında sizinle çok mutlu olabileceğini, güzel bir enerjiye geçebileceğinizi düşünüyor. Ama bu bazılarınız için ilişki ya da beraberliğinizin başlamasının arasında engeller olduğunu bize söylüyor olabilir. İşte üçüncü kişi durumu olabilir, bir evlilik olabilir, bir partner durumu olabilir gibi bir sürü şey olabilir burada. Ama bu yüzden yani ilişkinin başlaması ve beraberlikle ilgili engeller olduğunu da aktarıyor olabilir bize. Ya da bakış açısı şöyle olabilir. Evet sen iyisin, hoşsun, seninle olmayı istiyorum ama benim bir evlilik ya da bir beraberliğin içerisinde olma durumum özgürlüğümün kısıtlanması ve bu da bana çok doğru gelmiyor dediği bir bakış açısı olabilir. Güzel bir enerji var ama kendine güvensizlikten kaynaklı arafta olma durumu var diyebilirim sizinle ilgili. İlişkiyle ilgili daha doğrusu. Sizinle ilgili çok net aslında. Kendine de güvenemeyen bir enerji var çünkü. Şimdi
Gelelim aile ve sosyal çevreyle ilgili neler yaşayabilir dediğimizde. Kupa Ağası, seçim ve bilim kartı. Evet. Şimdi bir süredir aile hayatında, çevresinde ya da işte arkadaşları olabilir ama aile gibi gördüğü yakınlarıyla ilgili bazı sorunlarla mücadele ediyor olabilir. Bazı gerçekler ortaya çıkmış olabilir. Bilmediği bazı gerçekler ortaya çıkmış olabilir ve bu gerçeklerle beraber ciddi bir kaosun içerisine girilmiş olabilir. Bu illa çok büyük bir olay olmasına gerek yok. İşte örneğin birinin onun arkasından söylediği bir cümleyi duymuştur. Güveniyordur. Ya bana nasıl böyle bir şey söyler der mesela örnek olarak. Ve bu noktada artık bu yaşanan sorunla ilgili bir seçim yapması gerektiğine dair bir düşüncesi var aklınızdaki kişinin. Ama buradaki seçim kararı aslında daha çok böyle sevgi odaklı olacak. Yani işte evet beni kırdı ama işte bana yanlış yaptı. Belki arkasından konuştu. Belki bir tartışma yaptılar, yaşadılar ve üzüldü. Ama ya tamam yaptı ama ben onun iyi niyetini biliyorum, ben onu seviyorum, biz birbirimizi anlarız gibi affetme durumunun olduğu ve tekrar sevgiyle bir başlangıç, yani yaşanan o kaosu görmezden gelme durumunun olacağını, bunu seçeceğini söyleyebiliriz. Bu konularla ilgilenecek bugün aileyle ilgili. Sizin hangi enerjileriniz var bugün bakalım. Siz hangi enerjilerdesiniz bakalım. Evet. Bu aralar çok düşünme kartları geliyor. Yani evet bir şeylerin toparlanamama durumu ciddi şekilde zorlayıcı bir enerji ortaya çıkarıyor olabilir. Çok yorulmuş olabilirsiniz ya. Yani hani artık netleşsin isteği fazlasıyla sürekli gelir bu kartlar, bu enerjiler, netleşme isteği haliyle. Ama birazcık daha arttı sanki bu enerji. Şimdi üzüntü, farkında olmayan ve derin düşünce. Yorucu bir sürecin içerisindesiniz. Ya özellikle bu farkında olmayanı ben siz olarak değil de karşı taraf olarak hissediyorum. Farkında olmamasından kaynaklı, yaşanılan şeylerin farkında olmaması, gerçekleri görememesi ve belki de en başta sizin üzüldüğünüzün farkında olamaması sizi sıkıntıya düşürüyor. Yani diyorsunuz ki yani tamam yani nasıl farkına varamaz? Yani ben üzülüyorum bunun farkında değil mi? İşte bunun getirdiği düşünceler. Seviyor mu, sevmiyor mu, şöyle mi, böyle mi? Hayatında biri var mı gibi. Ciddi bir derin düşünce içerisinde olduğunuz bir gün olabilir. Sizde de birazcık yalnızlık teması var. Siz de yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak için bazı adımlar atacak olabilirsiniz. Ama burada işte o negatif enerjiyi, o üzüntü, keder enerjisini yükseltmeden bunu yapmanız gerekir. Kendiniz başta olmak üzere kimseyi suçlamadan yaşadıklarınızı güzel değerlendirip oradaki şifalanması ile ilgili gereken adımları atmanız gerekir diyebilirim. Genel olarak biraz melankolik bir enerji olabilir bugün. Keder ve eylem, tutku, ihtiras, kuşku, şüphe, anlaşmazlık, çatışma ve intikam. Evet, burada düşündükçe negatif senaryolar artacak olabilir. Tutkularınızın artması da olabilir ama ben birazcık karşı tarafın tutkuları gibi hissettim bunu. Yani şöyle, onun başkasıyla olup olmadığı ile ilgili şüpheleriniz, kuşkularınız olabilir. Böyle bir durum olursa, yani bu durumu düşünüp senaryolaştırıp kendinizi o durum yaşanmış ve o üzüntü içerisindeymiş gibi hissedecek olabilirsiniz. Ki böyledir. Unutmayın lütfen. Zihninizden geçirdiğiniz her şey bilinçaltınız gerçekle, beynimiz gerçekle hayali ayırt edemez. O yüzden siz bir şey gerçekmiş gibi bir anlattığınızda da gerçek olarak kodlar. Bir şey düşündüğünüzde de, hayal ettiğinizde de normalde günlük hayatımızda bir anımız, yaşadığımız bir olayı nasıl kaydediyorsa onu da böyle kaydeder. Ve burada ki durum siz o senaryoyu kurduğunuzda gerçekleştirmiş oluyorsunuz. O enerjiyi zaten yaymış oluyorsunuz ve oradaki o acıyla beraber kodlamış oluyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Özellikle çok fazla ya hava burcu olanlar daha çok yapar bunu. Çünkü çok fazla zihin çalıştırır onlar ve hayal etme şeyleri çok yüksektir. Hayal güçleri çok yüksektir. Tabii ki illa burçla alakalı değil bu durum ama yani özellikle hayal kuran ve senaryolarınızda negatife doğru kayan kişilerseniz lütfen bunu durdurun. Hemen pozitife çevirin. Neyin olmasını istiyorsanız o olmuş gibi hayal edin. Aradaki o sıkıntılı süreçler, düzelememe durumları, anlaşmazlıklarınız ve
Karşınızdaki kişinin anlamama durumu sizde öfke ve intikam duygusu ortaya çıkarıyor. Bu 2 gündür intikam duygusu birazcık böyle öfke ve intikam yüksek geliyor. Buna uymayın lütfen. Çünkü bunu yapacak olan kişiler intikam almak adına atacağınız her adım hem sizin pişman olmanıza sebep olacak hem de karşınızdakine zarar verdiğinizi düşünüyor olsanız da en büyük zararı kendinize yaptığınız bu durumla beraber karmik bir şeyin içerisine kendinizi sokmuş olabilirsiniz, sokacak olabilirsiniz. Bu hayatta ne yapıyorsanız karşılığını alacaksınız. Bunu unutmamalısınız. O yüzden öfkeye yenilmek yok. Öfkeyi pozitife çevirmek gerekiyor. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu öfke neden? Buna bakalım. Yani çok net dün ya da ondan önceki günkü açılımda hatırlamıyorum, kusura bakmayın. Öfke duygusunu çok net hissediyorum. Öfke ve böyle intikam alma. Yani öfkenin de dışında harekete geçip bir şeyler yapma isteği. Bu çok tehlikeli bir enerji. Lütfen bunu büyütmeyin. O yüzden bakalım öfkenin altında ne yatıyor? 1, 2, 3 olarak kart seçin lütfen. Biri seçin arkadaşlarım. Adalet duygusu. Artık bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorsunuz. Adaletin sağlanmasını istiyorsunuz. Kendinize haksızlık yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Yanlış yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Bazı gerçekleri siz saklamış olabilirsiniz. İşte zarar görmesin diye, ama artık her şeyin ortaya çıkmasını istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Öfkeniz bu yüzden gizli kapaklı şeylerden dolayı hak etmediğinizi yaşadığınız için olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki herkes zaten hak etmediğini yaşadığı için öfkelenir. Altta belki bu vardır diyebiliriz, ama sizin buradaki durum birazcık daha hem bazı gerçeklerin ortaya çıkmaması hem de şifalanamaması. Yani o sürenin uzaması, sabırsızlık enerjisi sizde öfkeyi daha da arttırıyor. Belki çok fazla şunu söylüyorsunuz: ilahi adalet var gelecek, ilahi adalet var gelecek. Bu tür kelimeleri de çok açıkçası ağır buluyorum. Tehlikeli olabilecek cümleler bunlar. Çünkü adalet var gelecek dediğinizde, adalet kime göre, neye göre? Yani burada da aslında bir bakıma yargılamaya giriyorsunuz. İşte ben haklıyım, onlar haksız. Hayır, böyle bir şey yok yani. Yargılamamamız gerekiyor kimseyi. İnsanların ne yaşadığını, nasıl bilinçaltı kodlamalarının olduğunu, nasıl bir ailede büyüdükleri, neler yaşadıklarını bilemeyiz. Hayat yolculuklarında sınavlarını bilemeyiz. O yüzden en azından şunu biliyoruz: kendi hayatımıza o tarz olayları çekmek istemiyorsak yargılamamamız gerektiği ya da o kişilerdeki o eleştirdiğimiz şekilde kendimizi görmek istemiyorsak diyelim. Bu daha net olur sanırım. Böyle olmamak gerekiyor. Birçok kişi bunu, yani yorumlara bazen yazılıyor, işte onu niye affedeyim de işte siz şunu şey yapıyorsunuz da bunu şey yapıyorsunuz. Ya affedin ya da affetmeyin. Bu sizin kararınız. Yani burada ben affettin dedim diye ya da yargılamayın dedim diye yargılamaktan ya da şeyden vazgeçecek değilsiniz. Bunu hazır olan kişiler yapacak. Bunu içselleştiren kişiler zaten yapmaya çalışacak ya da belki dört dörtlük hiçbirimiz yapamıyoruz. Yapamayacağız da, ama bu noktada bunu zaten isteyen kişiler, ona hazır olan kişiler yapacak. Ama çok net, yani sürekli bunu artık şey yapacağım, bunu da sürekli söylediğim şeylerin içerisine affedememek ya da yargılamak, kötü olayları hayatınıza çekmek, başkasıyla ilgili nefret ya da intikam alma, öfke duygusu sizin kendiniz zehri içip karşınızdaki kişinin ölmesini beklemek. Bir kitapta okumuştum bunu, sürekli artık bunu şey yapacağım. Bu hayatımda en güzel yerlere koyduğum bir cümle oldu. Çünkü evet, hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimizde o nefret, kızgınlık duygusu ortaya çıkıyor. Çıkmalı da bastırmamamız gerekiyor. Ama şimdi sürekli ben karşımdakiyle ilgili öfkeleniyorum. Tekrar aynı olayları hissediyorum, yaşıyorum. O üzüntüyü fiziksel olarak yaşıyorum. Karşımdaki hayatına bakıyor. Umurunda değil. Bilmiyor ki. O ne yaptığının da farkında değil. Ya da farkında ya da değil. Hiç fark etmiyor. O hayatına devam ediyor. Ben ona öfkemle, onun bana yaptığı şeyle ben kendi kendimi hala yormaya, üzmeye devam ediyorum. Kendi kul hakkıma giriyorum. Böyle düşünebilirsiniz. Çok konuştum yine. İkiz açan arkadaşlarım, bilim ve değnek dokuzlusu. Değnek dokuzlusu çok yorulmuş olabilirsiniz ya. Yani
sizdeki öfke birazcık böyle şey olabilir. Yorgunluktan kaynaklı olabilir. Çok yorgun düştüğünüz, herkes için çok çabaladığınız, artık yani takatinizin kalmadığı bir süreçte olabilirsiniz. Burada da aslında insanlarla ilgili ne kadar yorulsanız da buradaki o yorgunluğun sadece kendi kulaklığınıza girmekten kaynaklı olduğu dan dolayı bu öfkeyi yaşıyor olabilirsiniz. Sizin bakış açınızda şöyle söyleyebilirim. Ya ben herkese her şeyi yaptım, yapıyorum. Karşılığında benim bir şeye ihtiyacım olduğunda kimse yok. Ya da kimse kıymet bilmiyor dediğiniz bir durum var. Ama burada aslında mesaj şu. Kendi kulaklığınıza girdiğiniz için öfkeleniyorsunuz. Üçü seçen arkadaşlarım. Aşıklar ve kılıç üçlüsü. Şimdi kılıç üçlüsüne baktığımızda burada üçlü bir durumun içerisindesiniz ve aslında o bağımsız olamama, özgür olamama durumu sizi daha çok yoruyor diyebilirim. Özellikle üçü seçen arkadaşlarım, üçlü bir durumun içerisindeyseniz artık bu zincirlerden kopmanız gerekiyor. Artık o kılıçları çıkarıp o kalbi şifalandırma zamanınız geldi diyebilirim. Çünkü üçlü bir durumun içerisinde olma durumu sizi öfkelendiriyor ve kötü bir duruma doğru götürüyor, öyle söyleyeyim. Burada daha çok bunu hissettim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Bu üçü seçen arkadaşlarım burada olmamanız gerektiğine, bunu yapmamanız, bunu yaşamamanız, bunu hak etmediğinize dair inançlarınız var. Bulunduğunuz alan sizi yoruyor. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.